Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane, çok güzel, yani uzun zamandır benden istediğiniz bu meşhur 5 motifli çantayı çalışıyoruz. Çok ünlü markaların da çalıştığı, özellikle Pinterest'te bol bol görebileceğiniz bir modeldi. Orada rafya iple çalışılmıştı. Ben hem maliyeti daha düşürmek için hem herkese uygun olsun diye, bir de açıkçası en sevdiğim, hasır dokusunu en güzel veren ip kağıt ip olduğu için bu çantamızda kağıt iple çalıştım. Çok güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Motiflerimin büyüklüğü 30 santim oldu. Onu söyleyeyim. 3,5 milimetrelik tığ ve kese kağıdı rengi ip kullandım. Bakın tabanı da aynı şekilde aynı motiften oluşuyor. Kolunuza taktığınızda efsane güzel duruyor. Hani hepsini denedim. İlk başta böyle korkabilirsiniz. Ya bu ne oluyor? Kocaman bir çanta nasıl duracak? Hiç merak etmeyin, şahane oluyor. Hemen şöyle astarını da göstermek istiyorum. Bakın yine kocaman bir çanta hazırladık. Şahane bir astarı var. Gerçekten. Bakın görüyorsunuz, kameranın şeyine sığdıramıyorum çantayı. O kadar büyük ama çok tarz, çok kullanışlı, çok güzel bir çanta oldu. Bakın yine şu şekilde çıt çıtlarını deriye tutturdum, monte ettim ve o şekilde diktim. Astarını çantaya elimde monte ettim. Yine dak keten kullandım. Bakın ceplerde çift kat çalışıyorum. Bir tane küçük, bir tane büyük olmak üzere iki tarafında cep kullandım. Gerçekten tam kalıp bir astar. Şahane oldu. Ben böyle hani bu çantayı herhalde vermeye kıyabilir miyim diye düşünüyorum. İçine eşya koyup kolunuza taktığınızda inanılmaz başka duruyor. Bu şekilde boşken hiç aldanmayın. Mutlaka içine gerçekten de kullandığınız eşyaları koyun ve takın. Kolunuza inanamayacaksınız. Hem plajda hem günlük kullanıma uygun şahane bir çanta. Astar yapmanızı tavsiye ederim bu çantaya. Çünkü bol delikli bir çanta olduğu için eşyalarınızı açıkta koyamazsınız. O yüzden astarlı daha kullanışlı olacak diye düşünüyorum. Bakın saplarımı bu sefer içeriden diktim. Bu çarpıların buradan hiçbir şekilde görünmemesi için nasıl gizli dikiyorum? Videonun içinde bunları da aynı şekilde bulabilirsiniz diyorum. Astarla ilgili şöyle bir nokta var. Onu hemen söyleyeyim. Klasik astar videolarımın dışında bu çantanın tabanında bakın kare bir taban kullandık. Bu kare tabanın etrafına ise tek bir parçadan oluşmuş. Bakın sadece şurada dikiş var. Her köşeye dikiş atmıyoruz. Sadece bir köşesine dikiş ataraktan uzun dikdörtgen bir parça kesiyoruz. Onu dikiyoruz. Ceplerini monte ediyoruz ve bu şekilde şahane bir astar yapıyoruz. Hemen bu detayı da vereyim. Biliyorsunuz Instagram hesabım yine aynı şekilde Arya Tasarım Instagram hesabım. Oradan daha fazla paylaşımda bulunabiliyorum. Tabii ki de sorularınızı, mesajlarınızı, takıldığınız yerlerde oradan da bana yazabilir, resimlerinizi gönderebilirsiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz, videolarımı beğenir, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. O konuda içiniz rahat olsun diyorum. Hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Evet, başlayalım dilerseniz. Bakın gördüğünüz gibi kese kağıdı renginde orta kalınlıkta bir ipim var. Artık gözükmüyor ama 3,5 milimetrelikte bir tığım var. Şimdi ben 4 parçayı hazırladım. Bakın şöyle göstereyim. Bu ütülenmiş hali. Ütülendiği de böyle şöyle göstereyim. Bakın bu da ütülenmemiş hali. Yani örerken bunu neden gösteriyorum en başında? Çünkü çok fazla soru alıyorum. İşte sizinki gibi düzgün gitmiyor gibilerinden. Sonuçta kağıt iple çalıştığımız için haliyle bakın bu görmüş olduğunuz bu kabarıklıklar, görüntüler olabilir. Hiç canınızı sıkmayın. Yaptığınızda, bitirdiğinizde, ütülediğinizde bakın bu kadar düzgün ve pürüzsüz bir görüntü elde edeceksiniz. Şöyle bakın bunlar ütülü olan parçalar. Şöyle bunlar da ütüsüz olan parçalar. 4 tanesini hazırladım. Bir tanesini de birlikte hazırlayacağız. 5 parçadan oluşuyor çantamız. Bu 5 parçayı hazırladık.
birleştirdiğinizde ağız kısmını dolaşıp saplarını takıp çantamızı hazır hale getirmiş oluyoruz. Şimdi bu çantamızı örmeye başlayalım dilerseniz. Hemen göbekten sihirli halkayla başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz sihirli halkamızı? Bakın şöyle orta parmağımın üzerine bir çarpı atıyorum ve bu ipi baş parmağımla tutuyorum, bırakmıyorum. Girdim alttan. Bu ipi buraya çekiyorum. Bir kilit yapıyorum, sıkıştırıyorum ve sonrasında buradan üzerinden devam ediyorum. Bu ipin hareketli olması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Şöyle hareket ediyor olması lazım. Şimdi 8 tane sık iğne ile başlıyoruz. Bir tanesini yapmıştım. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, sıkıştıralım şimdi. Dikkat edin yalnız. Kağıt ip biliyorsunuz kopma yapabiliyor. Şimdi hemen buradan ikinci sıraya spiral olarak geçiyorum. İlk iki sırada sadece bunu yapıyorum. Diğer sıralarda normal her sıra sonunda birleştirme tekniğini uygulayacağım. İpimi de içinden yürüterek gideceğim şimdi burada. Aynı yere 2 tane yapıyorum. Bu 8 taneyi 16'ya çıkartacağız bu şekilde. Aynı sık iğnenin içine bakın tekrar giriyorum ve gördüğünüz gibi hepsine birer çift yapıyorum. 1 2 Bu ipi artık buradan keseriz. Arkaya alıyorum onu. Evet, sonuncusundayım. Pardon, bakalım bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Yanlışlık olmasın. Hepsine çift yapmış olmam gerekiyor. Evet. Şimdi bakın şunun üzerine de 2 tane yapıyorum. Son bu. Saydığınızda 16'yı elde etmemiz gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Hemen artık burada yanındakine ilmek kaydırıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekip aynı noktaya tekrardan batıyorum. Bakın bu şekilde aynı yere tekrardan battım. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. 1, 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. En son sık iğne yaptığım yere sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçtim. 1. Yanındakine geçtim. 2. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekip hemen dibine tekrardan aynı yere tekrardan giriyorum. Bakın şu görmüş olduğumuz pıtırcıklardan 8 tane yapmamız gerekiyor bu şekilde. Yanındakinden devam ediyorum. 1, 2 taneyi yaptım bakın. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrardan giriyorum. Bu şekilde. Zincir çekesim geliyor.
Yanındakine 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrardan giriyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şunu yaptık. Yani en son pıtırcığımızı da yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık ne yapıyorum? Şimdi şu sıradaki kısımdayım. Buraya normal bir tane sık iğnemi yapıyorum ve şu görmüş olduğunuz boşluk, yani şu yaptığımız pıtırcığın boşluğuna ilmek kaydırarak geliyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum ve aynı bakın şu boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. Yaptım. İpimi aşağıya alayım daha rahat gelsin. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki şu görmüş olduğunuz yine bakın boşluğuna giriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım bu sefer. Geliyorum bunun içine. Bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi yine 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki pıtırcığımızın içine bir sık iğne. Yine 2 zincir çekiyorum. Sıradaki pıtırcığımın içine ikili trabzan. 4 zincir araya. Aynı pıtırcığın içine bir ikili trabzan daha. Şöyle nasıl durduğuna bir bakalım. Bir kareye dönüştürüyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere. Bakın bu şekilde görünecek. Şimdi yine 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir daha çekiyorum. İpimi doluyorum. Geldik buraya. İkili trabzanımı yaptım. Araya yine 4 zincirimi çekiyorum. Ve yine aynı yere ikili trabzanımı yapacağım. Evet. Tekrardan 1, 2 geliyorum. Sık iğnemi yaptım. 1, 2. Şimdi geldik buraya. Başlangıçta 7 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Şöyle birazcık daha inelim. 1, 2, 3 tanesini bu trabzan yüksekliği için yapmıştık. 4 tane de aradaki zincirimizde. O yüzden 7 tane çekmiştik. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü. Tam şu üçüncü zincire geliyorum. Ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi artık devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım olmuş oluyor. Geldim ipimi doladım. Şu boşluğun içine 7 tane yapıyorum şimdi. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Bakın 7 tane ortaya, bir tane kenarda vardı 8. Şimdi bir tane de trabzanın üzerine yapıyorum 9'uncuyu. Böylelikle toplam 9 tane olmuş oldu. Şimdi geliyorum, 1 2 zincir çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz sık iğnenin üzerine yine bir sık iğne yapıyorum buraya. Yine 1 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Geliyorum tekrardan buraya. İlk trabzanın bakın üzerine önce bir ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında araya yine 7 tane trabzanımı yapıyorum. Hep toplam 9 tane olacak. Dikkat edelim. Sayılar çok önemli bu motifte. Eğer altta yapmış olduğunuz bir hata, asla yukarıda bunu telafi edemezsiniz. O yüzden çok böyle insanın olduğu yerlerde, kalabalıklarda falan odaklanamıyorsanız örmenizi tavsiye etmem. 3, 6, bakın 8 tane oldu toplamda. 3, 6, 8. 9'uncuyu nereye yapıyorum? Hemen trabzanın üzerine yapıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 zincir çektim, geldim buradaki sık iğnenin üzerine, yine 1 2 tane çektim, geldim buradaki trabzanın üzerine, ikili trabzanla devam ediyorum. Mantık bu şekilde, aynen devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz, şöyle iki köşeyi beraber halletmiş olduk. Şimdi diğer tarafı da aynı burada gösterdiğim gibi yapalım. Gelelim ve bir üst sıraya nasıl geçiyoruz oradan devam edelim. Evet, bakın geldim son tekrardan başladığım yere. Yine burada 2 zincirimi çektim. Şu görmüş olduğunuz ilk yapmış olduğum 1 2 3 zincirlik trabzanın bakın üçüncüsü yani tepe noktasına ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi buradan tekrardan yukarı çıkıyoruz. Şimdi bir 3 tane trabzan yüksekliği için yapıyorum. Bir tane de ara boşluk için yapıyorum. Zincir çekiyorum. Toplam 4 zinciri çektikten sonra bakın ikinci trabzandan yoluma devam ediyorum. Yani şuradaki asıl ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum yanındakine. Yani böylelikle burada bir yelpazeyi büyütüyoruz. Her birine arttırma yapmış oluyoruz araya birer zincir çekerek. Bu örnekte şu an biz şurada köşeleri yapıyoruz gibi görünse de daha sonra bu değişecek. İlk başta köşeler böyleymiş gibi gidiyor ama asıl köşelerimiz bizim bu noktalardan çıkacak. Yani buralar köşe değil, şu orta noktadan gidecek köşemiz. Onu da söylemiş olayım. Evet. Bir zincir. Yani yine toplamda bakın 9 tane trabzanımız olacak burada. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzanı yaptık. Artık hiç zincir çekmiyoruz. İpimi doladım. Buradaki ilk trabzanın tepesinden devam ediyorum. Yine ikili trabzan. Yine araya bir zincir. Bu sırayı tamamen bu şekilde geçeceğiz. Evet, böyle devam edip gideceğiz. Yine sıra sonuna geldiğimizde sonuncuyu yapacağız. Sonuncuyu yaptıktan sonra hemen onu yine buradakiyle birleştireceğiz. Bakın bu sefer şu görmüş olduğunuz gibi şu zincirlerinizi her sıra sonunda mutlaka esnetin. Çünkü zincirler esnetilmediğinde kasma yapar. El ütüsüyle yani sıra sonlarına geldiğinizde el ütüsüyle sıralarınızı düzenlerseniz daha güzel ilerlersiniz. Onu da söylemiş olayım. Hemen
çevreleyip geliyorum. Bakın dikkat edin, tekrar söylüyorum. Arada herhangi bir zincir yok. Buradan direkt diğer yelpazeye geçiyoruz. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın zincirlerimi güzelce esnettim. El ütümü yaptım. Görüyorsunuz herhangi bir kasma söz konusu değil. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bakın geldik buradaki ilk trabzanın üzerine. 1, 2, 3. zincire yine giriyorum. İlmek kaydırıyorum ve burayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi fıstık sırasına geldik. Fıstık sırası için hemen ilk boşluğun içine tekrar bir ilmek kaydırarak boşluğa kendimi atıyorum. Ve sonrasında 1, 2 tane zincir çekiyorum. Burada 3 zincir çekmeyin. Eğer 3 zincir çekerseniz bu durumda ilk yaptığınız fıstık gibi görünmeyecektir. 3 tane yapılmış trabzan gibi görünecektir. Yani tepesinin sivrileşmesini istediğimiz için 2 zincirle başlıyoruz. İpimi doladım, giriyorum. İkisini çıkarttım, tığımda bırakıyorum. Bir daha doladım, tekrar girdim. İkisini çıkarttım. Bakın tığımda ilk başta 3 tane var. Zincirle başladığım için. Hemen 1, 2 tane zincir çekiyorum. Geliyorum bir diğer boşluğa. Yine bakın ikisini çektim, bıraktım. İpimi tekrar doladım. İkisini çektim, bıraktım. Tekrar doladım. İkisini çektim. Bakın artık tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var. Şimdi 4'ünü birden topluyorum. Kastettiğim şu sivrilik şu. Gördüğünüz üzere. Eğer bunu üçlü yaparsanız biraz sonra gelip dönüp dolaşıp şuraya battığınızda bu sefer bu görüntüyü kaybetmiş oluyoruz. O yüzden söyledim. 2 zincir çektim. Geldim bir yandakine. Yani bizim 9 tane trabzan boşluğumuz trabzanımız var. Haliyle 8 tane de boşluğumuz var ya. O zaman buraya şimdi 8 tane fıstık yapmış olacağız. Her boşluğa bir tane yaptığımız için. Aralarda 2 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bir, iki. Hepsini topladım. 1, 2. Evet, şimdi bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığımızı yapmış olduk. Şimdi araya 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 tane zinciri çektik. Geldik. Hemen görmüş olduğunuz ilk boşluğun, bakın ilk 2 trabzanın aralığı burası. Hemen buraya tekrardan fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 1, 2. 2 zincir aralıkla yine buraya da fıstıklarımı dolduracağım. Araya yine 5 zincir çekeceğim. Buraya geçeceğim. Araya yine 5 zincir çekeceğim. Buraya geçeceğim. 5 zincir çekeceğim ve buradan artık devam edeceğiz. Hemen fıstık sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık bu sırayı da tamamladık. Şimdi şunu lütfen düşünmeyin. İşte bu zincir fazla geldi, kasma yaptı, aman pardon, genişleme yaptı, marullanma oldu gibi düşünmeyin. Bizim buradaki olayımız bu bir yukarıda işimize yarayacak bizim. O yüzden bunun uzun olması lazım. Demiştim ya, köşeler çünkü buradan oluşacak. Böyle gidecek köşeler. O yüzden bunların bilerek bu şekilde uzun uzun olması gerekiyor. Bizim buradaki kriterimiz şu. Tekrardan söylüyorum. Zincirlerimizi elimizde açıyoruz. Şöyle güzelce düzeltiyoruz.
yelpaze kısımlarını. Bakın şu şekilde düzelttim. Bunlar bizim bu sıramız için böyle durmayacak. Bu bizim bir üst sıramız için yapmış olduğumuz kısımlar. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Sakın onu azaltmaya kalkmayın. Şimdi geldik. Bakın 5 tane zincirimi çektim. Artık buraya ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine giriyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Kendimi tekrardan boşluğa atıyorum. Bakın buraya geldim. Bir ilmek kaydırmayla boşluğa girdim. Tekrardan 2 zincir yapıp hemen ipimi dolayıp fıstığıma başlıyorum. Bu sırada yine her gördüğünüz fıstıkların arasındaki boşluğa bir fıstık yapacağız. Böylelikle fıstık sayımız 7'ye düşmüş olacak. İlk sırada 8 taneydi bakın burada. Şimdi 7 tane fıstığımız olacak. Bir, iki. Aralardaki zincirimiz değişmiyor. Yine ikişer tane zincirle devam edeceğiz. Evet, 4 tane oldu. 2 zincir çektim. 1 2 üçüncü fıstığımı da yaptım. Hepsini topladım. 1 2 zincirimi çektim. Evet. Yine aralarını, zincirlerini bakın açtırdım. Bu şekilde ikinci fıstık sıramızı tamamladık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve burada görmüş olduğunuz şu 5 tane zincirin ortasındaki, yani 5 zincir çekmiştik ya, 3. olan zincire geliyorum. Şimdi burada köşeyi kasma yapmaması için, köşe hattını oluşturmak için şu arada yapmış olduğumuz trabzanlar artık üçlü olacak. Bir kere doluyorum, 3 seferde çekiyorum. Bakın bir tane ilkini böyle tekli çekiyorum. İkincisini ikili, üçüncüsünü yine ikili. Uzun trabzanlar elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Araya hemen 2 tane zincirimi çektim, ipimi doladım. Aynı yere tekrardan giriyorum. 1 2 ve 3 seferde çıkartıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta var. Bu taraflarda, yani ilk şu ortaya başlangıçlarda 2 zincir çekiyoruz ama diğer tarafta tek zincir çekiyoruz. Geldik, bakın 2 tane fıstığın arasına girdim. Hemen başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. 2 3 ve fıstığımı oluşturdum. Aynısı devam edecek. Aynı şeyleri yapacağım için göstermiyorum. Siz bunu şimdi tekrarlıyorsunuz. 7 fıstık, aralarında 2 zincir, 2 zincir çekiyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, aynı yere bir üçlü trabzan da. Ancak buraya geçişte bir zincir. Bunun nedenini şöyle açıklayayım. Buradaki ilk çektiğimiz zincir fıstığın tepesinde gibi olduğu için eğer burada bir zincir çekersek bunlar birbirine çok yakın oluyor. Bunun buradaki 2 zincir buradaki bir zinciri dengeliyor. Yani şöyle göstereyim. İkisi arasında bize eşit mesafenin olmasını sağlıyor. Şöyle gösterdiğimde buradaki bakın bir zincir, buradaki 2 zincir. Şu iki kenardaki delik boşluğunun ancak bu şekilde eşitliğini sağlayabiliyoruz. Hemen şimdi diğerlerini de yapıyorum. Geliyorum ve bir üst sıraya geçiyoruz.
Evet, yine sıra sonuna geldim. Bakın el ütüsüyle şöyle zincirlerimi güzelce açıyorum. Ve geliyorum birleştirme kısmına. En son yaptığım üçlü trabzandan sonra bir zincir daha çektim. Ve geliyorum yine buradaki fıstığın tepesine bunu birleştiriyorum. Yine boşluğa attım kendimi. Bir ilmek kaydırma daha yaptım. Ve yine 2 zincir çekip buraya bir fıstık yapıyorum. Şimdi artık fıstıklarımızı ayırmaya başlayacağız. Bu sırada 6 fıstığımız olacak. Bu 6 fıstığı 3-3 ayıracağız. Yukarı doğru artık modelimiz belirginleşmeye başlayacak. 1-2 zincirimi çektim yine. Hep fıstık aralarında 2 zincir çekiyoruz. Şimdi 3. fıstığı da bu şekilde yaptım. Artık bakın buraya da araya 3 tane fıstık yapma yerim kaldı. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Hemen yanındaki bakın boşluğun içine geliyorum. Ve yine fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Yine 1, 2 zincir. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha söylemek istiyorum. Özellikle bu tarz tek parça elimizde hani böyle motifli çantalar örerken bu motif avucumuzun içinde çok fazla geliyor ve haliyle de avucumuzun içinde örgüyü sürekli eziyoruz. Kağıt ip biliyorsunuz elin ısısıyla ve elin nemiyle bile hemen yumuşayan bir ip. O yüzden mümkün olduğunca böyle avucunuzun içine almamaya çalışın. Olabildiğince şöyle 2 parmakla tutmaya çalışın ki örgünüz ezilmesin. Evet. Son fıstığım. İşte kastettiğim nokta bu. İnanın şurada yaptığınız bir hatayı gelip ta burada anca anlayabiliyorsunuz. Çünkü burada 3-3 ayrılması gerekiyor fıstıkların. O yüzden sıralarda mutlaka kontrol edelim. Bir yanlışımız var mı diye bakalım. Şimdi buraya geldim. Bakın artık 8, 7 ve 6 fıstığımızı da burada ortada 5 zincir çekerek ikiye ayırmış olduk. Şimdi normal yine bakın o köşe kısmına geçiyoruz. Her zaman için ne demiştik? İlk seferde geçerken 2 zincir çekiyoruz. İpimi doladım. Şimdi ilk trabzanın tepesine giriyorum ve buraya üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Yani burayı ikilemiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum boşluğa. Yine buraya da 1, 2 tane. Bakın üçlü çekiyorum hep. Araya bir zincir. Geldim bu sefer bu trabzanın üzerine. Bunun üzerine de yine 2 tane üçlü trabzanımı bakın yaptım. Yani şöyle bir bakın köşe oluşturmaya başlıyoruz artık. Şimdi geldim. Bakın ne demiştik? Başlarken arada 2 zincir, bitirirken tek zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim, ipimi doladım, fıstıkla devam ediyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız. Bir kenarlarını gösteriyorum, diğer kenarlarını yapıp geliyoruz hemen. Evet, yine 3 fıstık yapacağız. Bakın burada olduğu gibi araya 5 zincir, yine 3 fıstık. Sonra bu köşede yaptığımızı yapacağız. Diğer köşelerde de geleceğiz, tekrar birleşelim. Sonra bir üst sıradan devam edelim. Evet, geldim. Bakın yine sıra sonuna bir zincirimi çektim. Geliyorum. Buradaki fıstığın tepesine ilmek kaydırıyorum ve yine kendimi nereye atıyorum? Boşluğa atıyorum. Yine 1, 2 tane zincir çektim. Geliyorum. Fıstığımı şimdi buraya yapıyorum. Yine araya 2 zincir.
Yine fıstığımı yapıyorum. Evet. Şimdi bakın 3 tane fıstık 2'ye düşmüş oldu. Artık ara kısımdayız. 5 tane zincir çekiyorum yine. 5 zincirimi çektim. Geliyorum bu beşlinin orta 3. zincirine. Bakın o da burası. Girdim 5. zincire. Bir sık iğne yaptım. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Ve yine sık iğnemi yapıyorum. Ve böylece buraya yine küçük bir pıtırcık koymuş oluyoruz. Tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5 diyorum. İpimi doladım. Yine bakın 3 fıstığım var. Arasına 2 tane fıstık yapacağım şimdi. Hepsini bir topladım. Araya 2 zincirimi çektim. Normalde motifler büyüdükçe sırayı dolaşmak zorlaşır. Bunda fıstıklar azaldığı için yukarı çıktıkça sırayı dönmek zorlaşmıyor. O açıdan gerçekten üretmesi kolay bir motif yapıyoruz. Bakın bu şekilde artık ayırmış olduk şöyle fıstıklarımızı. Yine 2 zincir çekiyorum. Geldim bakın köşe hattına. İpimi doladım. Şu birinci görmüş olduğumuz trabzanın üzerinden başlıyorum. Yine üçlü trabzan yapmaya. 1, 2 ve 3. Geliyorum ikinciye. 1, 2, 3. Şimdi geldik buradaki zincir boşluğuna. Buraya da bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum şu ortadaki ikilinin ilkine. 1, 2, 3. İpimi doluyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. 1, 2, 3 seferde çektim. Araya yine bir zincir aldım. İpimi doladım. Yanındaki trabzanın üstüne geçiyorum. Yine buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya yine bir zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki zincir boşluğuna. 1, 2, 3. Bakın 3 seferde çektim. Şimdi sırada 2 tane trabzan var önümde. Bunların da üzerine birer tane trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Şimdi şöyle elimle bir esneteyim. Oluşturduğumuz şeye bir bakalım. Bakın giderek bu kısmı açmaya başladık. Şimdi aynısını tekrar edeceğiz. Burada yaptığımız gibi. Bakın tekrardan geldim. Başlangıçlar 2 zincirdi, bitişler 1 zincirdi. Bir zincirimi çektim. İpimi doladım. Geldim boşluğa, fıstıkla yoluma devam ediyorum. Unutursanız bu kısımlarda videoyu tekrardan başa alıp her şu arayı yapışınızda tekrar izleyebilirsiniz. Bakın şu gördüğümüz şurada yaptığımız şimdi işlemi 4 taraf içinde yapacağız. Geleceğiz. Tekrardan bir üst sıradan devam edeceğiz. Evet geldik sıra sonuna. Şimdi yine araya bir zincirimi çekiyorum ve geliyorum ilk fıstığın tepesine ilmek kaydırıyorum. Yine kendimi boşluğa atıyorum ve son fıstık sırasındayız. 2 zincirimi çektim. Artık tek bir fıstık yapıyoruz. Evet bakın bu şekilde 3, 2, 1 diyerekten azaltmış olduk. Şimdi normal yine 5 zincirle devam ediyoruz. 3, 4, 5.
Geldim, bakın yine önümde 5 zincirli kısım. Bunun yine 1 2 3. zincirine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı noktaya 2 3 zincir çekerek tekrardan batıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Evet. Yine bir sonraki ara boşluk, bakın 3. zincire geliyorum. Sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya bir daha girdim. Şimdi artık yine 5 zincirimi çekiyorum. Bakın geldim. Şimdi şu bir tarafıydı. Şu ayırdığımız, görüyorsunuz. Fıstıkların bir köşesini yapmıştık. Şimdi diğer köşesini buraya yapıyoruz. Evet, bu şekilde fıstığımızı buraya yapmış olduk. Yine köşeye başlayacağız. Her zamanki gibi 2 zincirimi çekiyorum. İpimi doladım. Geldim, birinci trabzanın tepesinden başlıyorum. Yine hep üçlü çekmeye devam ediyoruz. Birinciyi yaptım. Geldim, bakın ikinci trabzanın tepesine. Buraya da ikinciyi yapıyorum. Geldim üçüncü trabzanın üstüne. Üçüncüyü yapıyorum. Geldim, şurada bir ara boşluğum vardı. Zincir boşluğu. Buraya girdim. Ve buraya da dördüncüyü yapıyorum. Şimdi buradan sonra aralara bir zincir çekmeye başlayacağız. Bir zincir çektim. Geldim buraya. Sıradakine. Bir zincir çektim. Sıradakine. Bir zincir çektim. Bakın artık tam köşe orta noktadayım. Geldim buraya. 1 2 3 seferde çıkarttım. Bir zincir çektim. Yine aynı boşluğa tekrardan. Bir zincir çektim. Bakın artık sıradaki trabzanımdayım. Bir zincir çektim. Yine sıradaki trabzanındayım. Bir zincir çektim ve bakın artık şu üçlünün yanındaki boşluğa geldim. Buraya trabzanımı yaptım. Artık zincir çekmeyi bırakıyorum. Direkt yanındaki 3 tanesinin tepesine normal trabzanlarımı yapıyorum. Yani yanlarda 4 tanesi bitişik olmuş oluyor. Diğerlerinin hep aralarında birer zincir var. Şöyle bakalım şimdi ne yaptığımıza. Görüyorsunuz. Evet. 4 burada yapışık. Bakın 4 burada. Diğerlerinin hepsinin 6 tane var. Hepsinin arasında birer tane, görüyorsunuz, zincir boşluğu var. Yani toplam burada trabzan sayımız 14'e çıkmış oldu. Yine bakın bitişte olduğumuz için bir zincir çekiyorum ve yine iki fıstığın arasına fıstığımı yapıyorum. Yine bakın tekrar edeceğiz. Yani bu kenarda yaptıklarımızın aynısını tekrar edeceğiz. 5 zincir çekerek devam edeceğim. Görüyorsunuz artık birden bu kenar olmaya başladı. Buralar köşeye dönüşmeye başladı. Bu işte kastettiğim nokta şuydu. İlk o yapmış olduğumuz şu aradaki 5 zincir vardı ya, bakın. Onun bu şekilde uzayıp yukarı çıkması gerekiyor ki
işte köşe hattını oluşturabilelim. Şurada daha rahat gösterebilirim. Bakın görüyorsunuz, bu aradan uzayacak ki şuradaki kasmadan bir köşe oluşturabilelim. Böyle bir görüntü elde edeceğiz bitirdiğimizde. Bakın ütülediğimizde ne kadar düzgün ve pürüzsüz gözüküyor. Şimdi diğer sıra kenarları dolaşıp geliyorum. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, şimdi geldim. Bakın bitirdim. Sıranın sonuna geldim. Ne yapıyorduk? Bitimlerde bir zincir çekiyorduk. Çektim ve buradaki hemen fıstığımın tepesine geliyorum ve şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada şuraya gitmem lazım. Bunun için zincirlerin üzerinden ilmek kaydırma ile ilerliyorum. Tam şu göbek noktasına varmam gerekiyor burada. Bir, ikinci zincir, bakın. Üçüncü zincire geldiğimde normal sık iğnemi yapıyorum ve yine aynı şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Aynı deliğin içine bir daha batıyorum ve şu görmüş olduğunuz pıtırcığımı oluşturmuş oluyorum yine bu noktada. Devam ediyorum yine, bakın 5 zincir geldim bu boşluğa, hemen 1 2 üçüncüye giriyorum, sık iğnemi yaptım, 1 2 3 zincirimi çekip aynı noktaya tekrar girip pıtırcığımı yapıyorum. Yine 5 zincir, 3 4 5 geldim, bakın bir sonraki araya 1 2 üçüncüye giriyorum, yine 3 zincir. Bu pıtırcıkları unutmayın, sonra tekrar geri gelmek zorunda kalırsınız çünkü çok göze batıyor yapılmadığı zaman. Tekrardan 1 2 3 zincir çektim, 4 5, yine 5 zincirimi çekiyorum. Bakın yine aynı şekilde devam ediyoruz. İpimi doladım, geldim. Şimdi şuradaki dörtlümüz var ya, bu dörtlünün üzerini birleştireceğiz. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 seferde çekiyorum, üçüncüyü çekmiyorum, bırakıyorum. Geldim yine 1 2, üçüncüyü çekmiyorum, bırakıyorum. Geldim 1 2, bakın bırakıyorum. Geldim, sonuncudayım, 2 sefer çıkarttım, sonuncuyu bırakıyorum. Tığımın üstünde 5 tane var. Şimdi 5'ini birden topluyorum ve 3 tane zincir çekiyorum burada. 2 3 zincir çektim. Geldim, hemen ilk burada görmüş olduğunuz şu ilk trabzanın tepesine geliyorum ve buraya fıstık yapacağım. Bu fıstığım buradaki fıstıklardan farklı olacak. Yine bunu 3 çekmeli yöntemle yapacağım. Yani biraz önce ne yapıyorduk? İkisini bir çekiyorduk. Şimdi burada 1 çektim, 2 çektim, üçüncüyü bıraktım. Geldim, doladım. 1 çektim, 2 çektim. Bakın üçüncüyü bıraktım. Tekrar doladım. Yani fıstıklarımızı uzun yapmış oluyoruz bu şekilde. Sadece tek farkımız bu. Evet, hepsini birden topladım. Bakın daha uzun fıstıkları elde etmiş olduk. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan bir sonraki trabzanın üzerine geçiyorum. Yine fıstık yapıyorum. Bakın 2 seferde 1 2, tekrar doladım, aynı yere tekrar giriyorum, 1 2 diyorum, hepsini bir topladım. Yine bir zincir çektim, araya devam ediyorum. Geldim buraya, 1 2 1 2, şimdi tekrar buraya geliyorum, 1 2, şimdi hepsini bir topladım. Burada artık 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve aynı şekilde şimdi bu tarafa geçiyorum. Yine şuradaki 3 trabzanımızın üzerine üçlü fıstık yapacağız. 1 2 1 2, bir daha doladım.
1 2. Evet, hepsini bir topladım. Araya bir zincir. Geldim ikinci trabzanın üstüne. 1 2. 1 2. 1 2. Evet. Yine bakın fıstığımı topladım. Bir tane zincirimi çektim. Geldim tekrardan. 1 2. 1 2. 1 2. Hepsini bir topladım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bakın çünkü burada da 3 fıstığımı tamamlamış oldum. Şu anda burada da 3 fıstığımı hemen açıyorum. Bakın zincirlerimi şöyle uzatıyorum ki araları açılsın. 3 zinciri çektim. Şimdi yine bu dörtlüyü toplayacağız. Birinciye girdim. 1 2. Geldik ikinciye. 1 2. Geldik üçüncüye. 1 2. Geldim dördüncüye. 1 2. Şimdi hepsini bir topladım ve 5 zincir çekiyorum. 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bakın buradakinin artık aynı şekilde devam edeceğim. Geliyorum şimdi buraya. Bakın 1 2 üçüncüye giriyorum. 3 zincir çekiyorum ve pıtırcıkla devam ediyorum. Bakın bir önceki boşlukta, yani şu arada yaptığımın aynısıyla devam ediyorum. Şimdi bu köşenin de nasıl yapıldığını anladıysak şöyle bakın, zincirlerinizi açtığınız anda düzelir. Şimdi bu işlemi her tarafta tekrar ediyorum. Geliyorum hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, geldik şimdi en sona. Biliyorsunuz şimdi burada 5 zincir yapmam gerekiyor. 5 zinciri yaparsam bu noktaya gelirim ama ben buraya gelmek istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum şimdi? 1 2 3 zincir çekiyorum. Geliyorum, ipimi doladım. Şu ilk yapmış olduğum, bakın şuradaki sık iğnenin tepesine giriyorum ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle burada şu ara 5 zinciri bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi tekrardan bakın artık son sıramıza geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, son sıraya geliyoruz. Buradan sonra artık şu orta noktaya gelmiş oldum. Bakın buradan başlayacağız. Kenar hattımızı oluşturmaya başlıyoruz artık. Yani sık iğne yapabilmek için kenar hattı oluşturuyoruz. Şimdi 5 zincir çekiyorum burada ve artık şu görmüş olduğunuz 1 2 3. zincire giriyorum ama artık pıtırcık yapmıyoruz. Çünkü artık burası düzleme sırası. Bunun üzerine sık iğnelerimiz gelecek. 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Yine şu 3. zincir noktasından sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. zincirimi çektim. Yine geldim, bakın 1 2 3. 3. zincire girdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan sonra trabzanlara geçeceğiz. 1 2 ve burada 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi geliyorum artık buraya. Şu ilk görmüş olduğunuz boşluğa giriyorum ve buraya yine 1 2 3 seferde çekerek bir trabzan yapıyorum. Sonrasında 1 2 zincir çekiyorum. Geliyorum. Şu iki fıstığın tam ara noktasına giriyorum. Yine 1 2 3 seferde çekiyorum. Geldim. 2 zincirimi çektim. Yine boşluğa giriyorum, bakın. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Geliyorum.
Tam şu beşlinin orta noktasına, bak yine sayıyorum, 1 2, tam 3. zincirden giriyorum. Yine 3 seferde çektim. Araya tekrar 5 zincir. 4 5. İpimi doladım. Aynı yere şimdi bir tane daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine 2 zincirimi çektim. Bakın devam ediyorum. 2 fıstığın arasına girdim. 1 2 ve 3 seferde çektim. Araya 2 zincir geldim. Yine fıstığın arasına girdim. Yine 2 zincir geldim. Buradaki boşluğa girdim. Şimdi artık buradan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve geliyorum tam bu orta noktaya. Yani 1 2 3. zincir noktasına gelip sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip devam ediyorum. Bakın yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir bakın köşemizi oluşturmuş olduk bu şekilde. Şimdi yine aynen burada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. 5 zincir görüyorsunuz. 5 zincir, 5 zincir buraya geleceğim. 3 zincirle buraya trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Dediğim gibi tekrardan her yaparken karıştırıyorsanız geriye, hafif geriye sardıra sardıra ben bir kenarını gösteriyorum sizler için. Siz kalan 3 kenarı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Hemen sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın bu sefer dikkat etmemiz gereken nokta ne? Ben nereden başladım? Ben buradan başladım. Bakın tam şu noktada başladım ben yapmaya. Eğer karıştırırım diyorsanız tam bu noktaya bir işaretleyici koyabilirsiniz. Sadece bu sırada bakın böyle bir durum. Onun dışındakilerde zaten çok bariz bir şekilde belliydi. İsterseniz siz buraya işaretleyici koyun, garanti olsun. Karıştırmamış olursunuz böylece. Evet, geldim bakın başlangıç noktasına. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Şu görmüş olduğunuz başlangıç yerimize bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve böylelikle bu şekilde tamamlamış oluyoruz artık örnek kısmımızı. Bu noktadan sonra sık iğne bölümüne geçeceğiz. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum. Bakın aynı noktaya tekrardan giriyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Geldim. Şimdi 5 zincir var. O yüzden 5 tane buraya sık iğne yapıyorum. Bakın asla sıkı yapmıyorum. Kasma yaşansın istemiyorum. Bakın görüyorsunuz. Tepeye bir tane yaptım. Şöyle göstereyim. Bir bu tepedeki 1 2 3 4 5 içine yaptım. Şimdi bir tane daha bu sık iğnenin tepesine yapıyorum. Yine 5 zincirli kısımdayız. Bakın. Kaç zincirimiz varsa o kadar sık iğne yapacağız. 2 3 4 ve 5. Geldik sık iğnenin tepesine. Yine bir sık iğne daha yaptık. Devam ediyorum. 5 tane olan yerdeyim. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane de sık iğnenin tepesine. Şimdi burada 3 tane zincirimiz var. O zaman 3 tane yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir tane trabzanın tepesine yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın 2 zincir var. O zaman 2 sık iğne. Bir tane trabzanın tepesine.
Unutmamamız gereken, eğer önümüze trabzan ya da sık iğne çıkarsa onların tepesine de yapıyoruz mutlaka. Yani böylece göz sayımız hiç değişmemiş oluyor. Şimdi 2 zincirli yerdeyim. O yüzden 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane trabzanın tepesine yapacağım. Geldim, 5 tane zincirim var. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 5 tane yaptım. Şimdi bir tane de trabzanın tepesine. Mantık bu, anlaşıldı diye düşünüyorum. Ne görürsek onun tepesini aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani kaç zincir varsa onunla gideceğiz. Bakın 2 zincir var. 2 tane, 2, 2, 3 tane, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 2 diye gidiyor. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım ama tekrar söylüyorum, lütfen şu tepe noktalarını, yani trabzan tepelerini ve sık iğne tepelerini unutmayalım. Yoksa sayımız azalır. Evet, şimdi geldim sıra sonuna, görüyorsunuz. Burada ilk yaptığım sık iğnenin üzerine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekip yine aynı noktaya sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz çok kullandığım bir yöntem değil bu benim, ama 2 sıra olduğu için çok dikkat çekmiyor. O yüzden bu şekilde bir üst sıraya çıkıverdim ben. Ama normalde kullandığım gizli yöntemdir. Hani onunla çıkarım. Dediğim gibi bunu böyle büyük bir çerçeve yapacak olsaydık onu yapardım ama zaten 2 sıra bu bitiyor, son sıramız. O yüzden onu o şekilde yapmadım. Normal ilmek kaydırmayla başladım. Yine bu şekilde artık her sırada burada görmüş olduğunuz her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparaktan yoluma devam edeceğim. Şuraya geldiğimizde sadece şunu söylemek istiyorum. Bakın 1, 2, 3. sık iğnemin tepesine, şuraya geldiğinizde 5 tane yapmıştık ya içine. 1, 2, 3. sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Böylelikle burada bir köşe hattı oluşturmuş oluyoruz. Hemen şuradan göstereyim. Bakın ortaya geldiğimizde 3. sık iğnenin tam üzerine 3 tane, aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra dönüp dolaşıp geliyoruz ve hemen şurada herhangi bir bitirilmiş, tam bitirmediğimin üzerinden göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde geldim. Son sık iğnemi de yaptım ve artık bitireceğim. Ne yapıyorum? İpimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra ya küçük numaralı bir tığla ya da iğne ile yapıyorum bunu. Şu şekilde giriyorum. İpimi bir böyle çektim. Bakın. Şimdi şu ipin çıktığı nokta net bir şekilde görülüyor. Bakın burada görüyorsunuz. Şimdi buraya arkadaki diğer ilmekle birlikte ikisinden girerekten bu ipi bu şekilde arkaya alıyorum. Böylelikle bakın devam eden bir ilmek görüntüsü oluşuyor. Sonrasında bunu aşağıda sık iğnelerimin arasından iğne ile gizliyorum. Şimdi aynı şekilde bu göstermiş olduğum parçayı da bitirelim, gelelim. Bakın dediğim olay bu. Yani ben bir müddet sonra işte o sürekli el ütüsüyle gidiyoruz ama bir müddet sonra artık zincirlerin çoğaldığı kısımlarda bu tarz durumlar yaşıyor olabilir. Bakın bende de var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi hiç canınızı sıkmayın bu konuda. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl ütülüyoruz? Hemen onu da göstereyim. Örgüyü tersine çeviriyoruz bu şekilde. Şimdi koyduk. Merkezden köşeye doğru. Bu merkezden bu köşeye doğru. Bu merkezden bu köşeye doğru. Bu şekilde böyle bir basıyoruz. Sonra kenarlarını güzelce bir düzeltin. Sık iğneleriniz düzelsin. Güzelce kenarlarına, her yerine eşit bir kare olacak şekilde şöyle göstereyim. Bakın şöyle her yere bir kare formuna ulaşacak şekilde basıyoruz ütümüzü ve sonrasında artık birleştirme aşamasıyla devam edeceğiz.
Evet, artık bütün parçalarımı hazırladım. Bakın 5 tane motifimi hazırladım. Şimdi artık birleştirme aşamasına geçiyoruz. Birleştirme aşamasını yaptıktan sonra ağız kısmına geçeceğiz. Bu aşamada tabii ki de astarlamasını yapacağız. Bu astarda şöyle bir durum var. İlk parçanızın hemen bir ölçüsünü, yani taban için, astar tabanı için almanızı tavsiye ederim. Ekledikten sonra yapmanız daha zor olacaktır. Böyleyken daha kolay. Tavsiyem bu yönde. Şimdi hemen eklemeye başlayacağım. Bakın, eklerken çok kolay işimiz. Çünkü zaten göz sayılarımız aynı olduğu için bir başlayacağız. Ucuca devam edeceğiz. İpimi hemen alıyorum. Hiç vakit kaybetmeden eklemeye başlıyoruz. Şimdi şu klasik ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Şimdi buradaki bakın 1, 2, 3 tane köşemiz vardı hatırlarsanız. Bunun hemen orta noktasıyla başlayacağım. Artık inelim şöyle aşağıya. Hemen şuradaki köşe noktası, bakın şu üçlünün ortasına giriyorum. Aynı şekilde buradaki köşenin üçlüsünün aynı ortasına giriyorum. Bakın tek toplarına giriyorum. Görüyorsunuz. Birbirine bakan noktalarına giriyorum burada. Şimdi ipimi alttan veriyorum şu şekilde. Birbirinden bakın. Diğerinden de geçirdim. Şimdi hemen yanındakine geliyorum. Bir buradan. Bakın bir de buradan. Yine aynı şekilde girdim. İpimi çektim alttan. Ve bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve ilk ilmek kaydırmamı böylelikle yapmış oluyorum. Hemen bunu ipimi alttan çektim, sıkıştırdım. Devam ediyorum şimdi. Bakın bir bundan, bir bundan. İpim hep altta. İkisinden de bakın geçirdim. Şu şekildeyken bu ilmeği diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Buna ilmek kaydırma diyoruz. Girdim. Buradan girdim. Evet, bu şekilde hep sıradaki ilmeğe çok zevkli bir şekilde birleştireceğiz. Hiç iğneyle, iplikle dikmekle uğraşmayın. Hiç parça parça ip koparmaya gerek yok. Bakın bu şekilde. Çok yaklaştım sanırım. Birazcık uzaklaşalım. Parlama yapıyor. Bakın buradan bir de buradan aldım. İlmek kaydırdım. Şimdi mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Dilerseniz ben bunu köşeye kadar getireyim. Köşeye geldikten sonra artık nasıl devam edeceğiz? Diğer parçaya geçeceğiz. Hemen size onu göstereceğim. Bakın görüyorsunuz. Sıra sıra ilerliyoruz. Yine bir taraftan mutlaka sıranızı buradan takip edin. Çünkü bakın karşılıklı olarak bunların eklenmesi lazım. Bunu takip edin. Ola ki örme aşamasında motifte bir yanlışlık yapmışsınızdır. Sayıda yanlışlıkla 3 yapmanız gereken yere 4 yapmışsınızdır, 2 yapmışsınızdır, neyse. Hani burada onu kontrol ederek gidersek, mesela şunun üzerindeki ilmek hangisi? Burası. Aynı şekilde bunun üzerindeki ilmek burası. Bunun tam bununla karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Baktığınız orada hata var. O zaman aynı yeri 2 kere ilmek kaydırma yaparaktan bu şekilde onu dengeleyebilirsiniz. Amacımız burada bu köşeye geldiğimizde şu ikisinin de tam köşelere denk gelmiş olması. Şimdi ben sıra sonuna kadar geliyorum. Oradan sonra diğer parçayla devam edeceğiz. Evet, bakın sıra sonuna geldim. İlk iki parçamı bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi sıradaki parçaya geçiyoruz. Bakın şimdi bu kenarla diğer parçayı birleştireceğim. Hemen geliyorum. Bakın burada şunu yapacağız. Şu görmüş olduğunuz üçüncü, yani yine şuradan şu şekilde daha net gösteririm.
Evet, şu görmüş olduğunuz üçlünün şu orta noktası var ya, bu orta noktasına öncelikle, pardon kaydırdım, şurası orta noktasına geliyorum. Öncelikle buraya bir ilmek kaydırıyorum. Bakın sadece buraya bir ilmek kaydırıyorum. Şimdi artık buradan sonra normal bir şekilde yanındakinden devam ediyorum. Bakın bunun da yanındaki. Geldim. Yanındaki. Yanındaki. Bu şekilde. Şimdi bu kenarı da aynı şekilde ekliyorum. Diğer parçayı. Şimdi 4 parçayı birleştirip geleceğim. Ya ancak şurada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Size tavsiyem. Bu haldeyken şimdi çantamızı açacağız ya. Açtığımızda bir artı gibi olacak şimdi çantamız. Yanları birleştirmeye başlamadan önce mutlaka şu birleşim hatlarına ütü basacaksanız basın bu aşamadayken. Çünkü daha sonra bu ek yerlerini ütüleme şansımız olmayacak. Şimdiden basmanızı o açıdan tavsiye ederim. Eğer basmayı düşünüyorsanız, basmayı düşünmüyorsanız siz bilirsiniz tabii ki de. Ama ben şu ilmek kaydırmaları elimle esnetip düzeltip mutlaka şu ek yerlerine 4 kenarına bir ütü basacağım. Yan duvarları birleştirmeye ondan sonra geçeceğim. Şimdi ben buraya eklediğimiz gibi şurada da bir göstereyim tekrardan anlaşılmadıysa diye, daha sonra tabanı bitirip geliyorum. Evet, geldim. Bakın yine aynı şekilde son eklemeyi yaptım. Şimdi buna geçiyorum. Yine bunun köşe ortasını buluyorum. Bakın direkt bu köşe ortasının o tek yine battığım lobundan giriyorum. Ve öncelikle buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında yine yanındakinden ilmek kaydırmalarıma devam ediyorum. Evet, tamamen işte bu şekilde köşeyi bu şekilde bir devam ettiriyoruz. Şimdi tamamen taban bitene kadar yapıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın birleştirmemi yaptım. Ütüledim şu gördüğünüz kısmı. Böylelikle herhangi bir şekilde hem potluk burada kalmamış oluyor hem de şu gövde kısmı tam tamına bakın bir kare formuna ulaşmış oluyor. Şimdi ipimizin kaldığı yerden görmüş olduğunuz bu noktadan şimdi yukarıya doğru birleştirmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın en son görmüş olduğunuz gibi buranın üçlüsünü ilk burada tutmuştuk, hatırlarsanız bunun köşesini burada tutmuştuk. Buradaki üçlünün ilkini birleştirdik, bakın ikincisi burada kaldı ya, bunu şu görmüş olduğunuz bunu ne yapıyoruz? Şu ikisiyle birlikte yapıyoruz. Yani şu ilk yapmış olduğum yere tekrardan şunu batıyorum. Buradaki köşe noktasına batıyorum ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Aslında tam şu anda bitirmiş oldum. Şimdi döndürüyorum. Yan ilmeklere geçiyorum. Bakın zaten ortadakiler tutturulmuştu. Yanındaki ilmek, burada da aynı şekilde bakın yanındaki ilmek. Giriyorum. İlmek kaydırdım. Hemen bir yanındaki giriyorum. İlmek kaydırdım. Bu şekilde bu sefer çantamızın ağız kısmına kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Ağız kısmında ipimizi kopartıyoruz. Ve diğer iki kenarı birleştirmek için tekrar alttan başlıyoruz. Yine yukarıya gidiyoruz. Yine ipimizi kesiyoruz. Üç kenarı bu şekilde yaptıktan sonra son kenarda yukarıya çıkacağız. Ama artık ipimizi kesmeyeceğiz. O iple ağız kısmını dolaşmaya devam edeceğiz. Evet, bu şekilde bakın ilmek kaydırmalarımıza devam ediyoruz
Şöyle göstereyim. Hemen ağzına kadar bitireyim ve bir yeni kenara geçelim. Burayı nasıl birleştireceğiz onu da göstereyim. Diğer kenarları siz ona göre yaparsınız. Evet, bakın geldim sıra sonuna. Şöyle göstereyim. En son ilmek kaydırmamı da köşeye yaptım. Sonrasında hemen bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu ipi daha sonra örerken üst kısmı şu şekilde içinden yürütüp gizlemiş olacağım. Şimdi tekrardan bakın bir köşeyi oluşturmuş olduk böylece. Görüyorsunuz. Şimdi hemen şuraya geçelim. Bir yan köşeye geçelim. Şimdi burayı birleştirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi zaten en son bu köşeyle bu köşe birleşmişti. Hemen bakın aynı köşeden giriyorum. En sonu birleştirilmiş köşeden giriyorum. Burada da en son birleştirilmiş olan o köşeden giriyorum. Alttan ilmeğimi çekiyorum. Ve hemen bir yanındaki şöyle göstereyim bakın. Şu üçlünün sonuncusu bu. Aynı şekilde bu da öyle. Girdim. Ve yine ilmek kaydırmamı yaptım. Bu iplerimi daha sonra alttan gizleyeceğim. İğneyle. Bakın hemen yanındakinden normal devam ediyorum. Şimdi bu yöntemle her tarafını bitirelim. Evet, bakın köşe bu şekilde oluyor. Şimdi buradaki gibi diğer üç kenarını da bitireceğim. Ama dediğim gibi sonuncusunda ipimi koparmayacağım. Ve artık çantanın ağız kısmını örmeye başlayacağız. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok merak ediyorum bitmiş halini. Taban dediğim gibi geniş bir çanta. Oldukça geniş bir çanta. Şöyle bir tuttuğumda gerçekten kocaman bir çanta. O yüzden en boy formunu koruyabilmek adına çantanın ağız kısmına biraz enli bir ağız gitmeyi planlıyorum ben. Bakalım, dediğim gibi hepsini birleştirdiğimde daha detaylı karar vermiş olacağım. Ama gerçekten çok güzel olacak. Eminim, öyle gözüküyor şimdiden. Birleştirmelerimi yapıp geliyorum. Evet, geldik. Şimdi bakın en son kenarı da birleştirdim. Kocaman güzel bir çantamız oldu. Hemen buraya bir zincir çekiyorum ve sıradaki direkt sık iğnemden başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Biraz uzunca bir sık iğne yapacağım ağız kısmına. Çünkü dediğim gibi çantamızın eni büyük, boyu 30 santim. Çünkü örneklerimiz, motiflerimiz 30 santim. O yüzden bunu dengelemek adına daha doğru bir boya çantamızı getirene kadar ne yapacağız? Ağzını sık iğne dolaşacağız. Doğru güzel bir forma geldiğinde ben size diyeceğim artık burası tamam. O noktadan sonra sap detayına geçeceğiz. Şimdi dilerseniz şu eklem yerine kadar ben bir dolaşıp geleyim. Ondan sonra buraya nasıl geçeceğiz, üst sıraya nasıl geçeceğiz onu göstereyim. Sonrasında istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edelim. Evet, bakın şöyle hazır bunu gösterirken astarını da size göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz üzere bir tabii şu an içine eşyalar koymuştum, bir şeyler dökülmüş. Şöyle göstermek istiyorum size. Astarını hazırladım. Nasıl yaptım astarı hemen söylüyorum. Klasik normal aslında astar videosunda çalıştığımızın gibi görünse de bu sefer bakın demiştim ya size örneğinizin kalıbını, motifinizin kalıbını çıkartın diye.
Kare şeklinde bir tabanımız var. Uzun bir dikdörtgen görüyorsunuz. Bu şekilde kestik. Aynı şunun 4 tanesinin büyüklüğünde. Ve bunu bakın sadece burada dikiş var. Görüyorsunuz. Bu 4 köşeye bunu monte ettik. Ama öncesinde tabi burayı diktik. Sonrasında kenarlarından, 4 kenarından çantaya diktik. Bakın tam tamına görüyorsunuz. Astarımız hazır. Şöyle söyleyeyim. Biz bu astarı annemle bir motifi yaptığımda diktik bakın. Gerçekten bir motifiniz elinizde hazırsa direkt bu astarı yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz tam tamına bir astar. Tabii ben şöyle rastgele tutturdum şu anda. Tam yerlerini köşelerden işaretleyerek daha sonra şu noktalarını belirleyeceğim önce. Çünkü dikiş olmadığı için bilemiyorum nerelere geleceğini. Onları belirledikten sonra tabii ütüsü yapılmadı. Bakın astarın ütüsü yapılacak önce. Ondan sonra çantanın ağzı dikeceğim. Burada örneğimiz delikli olacağı için bakın çıktığında herhangi bir şekilde gözükmesin diye öncesinde şu şekilde bir dikiyoruz. Sonrasında astarı monte ederken bakın şöyle kıvıracağım burasını. Bu kısım altta kalacak ve bu şekilde normal makineyle, dikiş makinesiyle şu şekilde çantamızın ağız kısmına bunu monte edeceğiz. Yani bu şekilde dikeceğiz. Böylelikle alttan herhangi bir şekilde püsküren ipimiz falan çıkmamış olacak. Bunu da gösterdikten sonra hemen şuraya sıra başını nasıl yapıyoruz hemen onu göstereyim. Artık bundan sonra dediğim gibi istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Tabii ben biraz sap falan taktım. Koldaki duruşuna baktım. İçine biraz eşya koydum. Nasıl olacak? Efsane oldu. Gerçekten bayıldım. Ama dediğim gibi birazcık o boyunu orantılamam gerekecek. O yüzden bir miktar ağzını sık iğneyle güzelce dolaşacağım. Ama gerçekten şahane bir çanta geliyor. Şimdi geldik. Bakın en son sık iğnemi yaptım. Artık önümde başka sık iğne yapacak yer kalmadı. Şu benim ilk yapmış olduğum zincir. Sık iğne yerine geçen zincir. Şimdi bu ipi uzatıyorum. Yapmış olduğum ilk sık iğnemiz bakın burası. Buraya arkadan giriyorum. Bu ipi tığıma takıp arkaya çekiyorum. Sonrasında bakın burada şu çektiğimiz ip bakın görüyorsunuz. Buradan giriyorum. İlmeğimi arkadan takıyorum ve bu ipimi burada sıkıştırıyorum. Geçiriyorum içinden. Çıktım yukarıya. Bakın yine bir zincir çekiyorum. Bu benim yine sık iğnem yerine geçmiş oluyor. Hemen bakın yanındaki ilk sık iğne tepesi bakın burası. Buradan yoluma devam edeceğim. Bu şekilde yine sıra sonuna geleceğim. Yine aynı şekilde üst sıraya geçeceğim. Bu değişmiyor. Bakın bir üst sıraya geçerken de yine ne yapıyoruz? Şu görmüş olduğumuz sık iğne benzeri yaptığımız yapı bu değil. Hemen bunun yanındaki ilk sık iğnenin tepesi. Bakın buradan geleceğiz. İlmeği arkaya çekeceğiz. Yine aynı işlemi yapacağız. Bu böyle üst üste devam etmiş olacak. Anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Dediğim gibi ben kaç sıra ördüğümü hem sıra olarak hem santim olarak vereceğim. Böylelikle siz de elinizin sıkılığını, gevşekliğine göre değişebiliyor biliyorsunuz. Bazen benim 4 sırada yaptığımı ölçüye siz 3 sırada çıkabiliyorsunuz. Hem santim olarak hem sıra olarak vereceğim. Ve dediğim gibi artık çantamızın yavaş yavaş sonuna gelmiş olacağız. Evet, artık çantamızın ağız kısmını ördüm. Hemen göstermek istiyorum. Bakın şu zaten ilk 2 sıra çantanın kendi örneğinde var olan sıraydı. Ben onun üzerine ekstradan 6 sıra daha ördüm. Yani şöyle göstereyim. Şu çantanın örneğin bittiği yerden itibaren işte bir 3,5-4 santime tekabül etmiş oluyor. Yani 3,5. Şimdi ağız kısmını dolaştığımızda da 4 santime gelmiş olur. Toptan şu deliklerin bittiği yerden bakacak olursak da görüyorsunuz 5 santime karşılık gelmiş oluyor. Şimdi ek yerine geldim.
Bakın çantamın şu ağız kısımlarını ve şu birleştirme kısımlarını ütüledikten sonra yapmıştık ya. O yüzden oralara tekrardan bir ütü bastım. Tek kalıp gibi olsun, güzel görünsün diye. Gerçekten o kadar büyük bir çanta ki. Bakın son sık iğnemi de yaptım. İlmeğimi yine uzatıyorum. İlk gerçek sık iğnenin tepesinden girdim. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Yine aynı uzantısından giriyorum. İlmeğimi sıkıştırdım. Ve üst sıraya bu şekilde çıkmış oldum. Şimdi ipimi birazcık uzatıyorum. Ağız kısmını dolaşacağız. Bir ilmek atlıyorum. Hemen ikinci ilmeğe giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İkisini birden bakın çıkarttım. Bir boşluk bırakıyorum. Diğerine geçeceğim. Bakın ilmeğimi yine uzatıyorum. Döndüm, girdim. Alttan ipimi çektim. Çıkarttım ikisini yan yana. Sonrasında içinden geçirdim. İpimi uzattım. Girdim. İlmeği çektim. Bakın ilmeği çekip de bunun içinden çıkartmayacaksınız. O ilmeği de bunun yanına getireceksiniz yukarıya. İkisi aynı hizaya geldiğinde ilmeği içinden çıkartıyoruz. Uzattım. Girdim. Bakın bu şekilde dolaşıyoruz. Dilerseniz normal ilmek kaydırmada dolaşabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde dalgada dolaşabilirsiniz. Ben alt tarafı örnekli olduğu için birazcık daha uyumlu olsun istedim. Bu pıtırcıklı görüntü güzel görünüyor ağızda. O yüzden yine ters sık iğne yöntemiyle çantamın ağzını bitiriyorum. Evet. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra sıradaki aşamayla devam edelim. Evet, geldik. Bakın ilk başladığım yere de yaptım bir tane. Şimdi ipimi kesiyorum. İğneme takalım. Bunu şu şekilde arkaya götürmem gerektiği için bakın buradan çıkıyorum. Sonrasında normal sık iğnelerimin arasından ipimi geriye doğru yürütüyorum. Şöyle çevireyim çantayı. Bu şekilde içinden yürüttüm. Burada kesebiliriz. Evet, şimdi ben bu şekilde sap takmayı tercih ettim. Şöyle suni deriden saplarımız var. Bu şekilde bir sapı bakın içinden dışından hiçbir şekilde dikiş gözükmeyecek şekilde nasıl takıyoruz? Şimdi onu göstereceğim size. Bakın hiçbir şekilde belli değil. Şimdi artık ben bir tane sapı taktım. Birinin tek tarafını da taktım. Şimdi diğer tarafını nasıl takacağımı göstereceğim. Bakın görüyorsunuz iç tarafta bu şekilde çarpılarımızı koyuyoruz ama dışta herhangi bir şekilde görüntü olmayacak. Şimdi öncelikle çantamızın şu eklem yerlerine denk gelecek. Unutmuyoruz. Bakın şu an burası içi. Hemen ipimizi iğnemize takıyoruz. Bakın şöyle tam eklem yerine gelecek şekilde. Buradan bu şekilde ya da bu şekilde de başlayabilirsiniz. Arkadan başlayalım dilerseniz. Şu ilk ilmekten başlayacağız. Bakın şuradaki, bakın tam şurası ortası.
şöyle ortanın bir yanı, şu ilk tepe sınırından başlıyoruz. Ve şu en üstteki delikten giriyorum. Sonrasında bakın çok fazla ip tutmama gerek yok. Sonrasında şöyle yerini ayarlıyorum. Bakın tam hizasını. Şu çapraza iniyorum. Çaprazda nereden çıkmam gerekiyorsa bakın şöyle çıkıyorum. Bakın ipi henüz hiç kesmedim. Farkındaysanız. Şimdi bunu 2 sıra yana getirmek için ilmeklerimin arasından geçiyorum. 2 ilmek kenara geçiyorum. Biraz daha yaklaşalım. Şöyle geçtim. Bakın 2 ilmek yandan çıkıyorum. Şimdi bu tekrardan bakın şuradan çıkmıştık. 2 ilmek ileriden buradan giriyorum. Ve derimin yine deliğinden geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi yine çapraza bakın görüyorsunuz, yine çapraza geçiyorum. Çıktım. Tam sık iğne boşluğundan çıkıyorum. Buna dikkat edelim. Yine 2 sıra bakın yana kayıyorum ilmeklerin içinden. Sonra tekrardan arkaya çıkıyorum. Şimdi de artık bu tarafa gidiyorum. Bakın çarpıyı yaptım. Yine çıktım. Yine 2 ilmek yana kayıyorum. Buradan girdim. Evet, artık şimdi normal ağız kısmından dışarıya çıkıyorum. Şimdi burada ipimi nasıl sıkıştıracağım ve nasıl gizleyeceğim onu gösteriyorum. Buradan çıktım. Hemen şöyle bir alt sıradaki bakın şu şekilde giriyorum. Buraya bunu sıkıştırıyorum. Sonrasında yine ilmeklerimin arasından gidiyorum. Burada bir penseden yardım alacağım yine. Çektim. Fazla ipimi de artık burada kesiyorum. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Bakın burayı da kesiyorum şimdi. Eğer ipiniz çok sağlam değilse 2 katla da gidebilirsiniz. Yani gittiğiniz yerlerden 2 kere gidebilirsiniz ya da 2 kat iple dikebilirsiniz. Bakın yine bu tarafı da bu şekilde sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Bu sefer tam ters istikamete yine ilmeklerin arasından gittim. Ve yine ipimi kestim. Bu şekilde gördüğünüz üzere şimdi saplarımızı içten dikmiş olduk. Astarımız buraya geldiğinde astar yaklaşık şuraya kadar falan gelecek. Yani şu iç kısım nerede kalacak? Astarın içinde kalacak. Sadece üstteki şu tek çarpı üstte içinden gözüküyor olacak. Hemen astarımı dikip geliyorum. Evet, çantamızı artık tamamladık, bitirdik. Bakın görüyorsunuz kocaman şahane bir çantamız oldu. Şöyle göstereyim tabanı. Şimdi ben astarını diktim. Bakın görüyorsunuz. Evet, markamızı da dikeceğiz. Şöyle cebimize şuraya bunu daha sonra dikeceğim. Bakın görüyorsunuz kalıp gibi bir astarımız var.
son derece düzgün, tam kalıp. Şöyle gösteriyorum. Elimle diktim bu arada, çantaya tuttururken elimle tutturdum. Çünkü özellikle şu deri kısımların üzerinden makineyle geçemeyecektim. Geçemeyeceğim için de ben de her yerini elle dikmeyi tercih ettim. Yine gizli dikiş yöntemiyle diktim. Astarlama videosunu linkini eklerim. Oradan bakaraktan o nasıl gizli dikiş yaptığımı izleyebilirsiniz. Sonrasında bakın şu şekilde biliyorsunuz mıknatıslı çıt çıtlarımız var. Mıknatıslı çıt çıtlarımızı önce birer parça kare deri kestim. Şu tarz saplarınızdan kesebilirsiniz bunu. Sonrasında bunu takıp buraya da normal naylon iple diktim. Bakın kahverengi renkli iple diktim. Bu şekilde ağzına da çıt çıtını da takmış oldum. Şimdi hemen bu çantamızı ne yaptık, ne şekilde yaptık? Son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kese kağıdı rengi ip kullandık. 3,5 milimetrelik tığ kullandık. Motiflerimizin büyüklüğü 30 santim genişliğindeydi. Önce 5 motifimizi tamamladık ve sonrasında gördüğünüz üzere bu ağız kısmını çalışıp çantamızı bitirdik. Son derece güzel, son derece muntazam bir çanta oldu. İlk yaptığınızda böyle kocaman olduğu için ya böyle tabanı sarkıyor gibi bir değişik hani görebilirsiniz. Ancak tüm detaylarını tamamladığınızda içine gerçekten eşyalarınızı koyup kolunuza taktığında göreceksiniz ki efsane bir çanta. Gerçekten çok güzel bir çanta. Bu öyle bir çanta ki yani her yere, her şeye, tüm eşyalarınız içine alınacak. Hem günlük kullanımı için çok tarz, çok güzel ama aynı zamanda böyle plaja, denize, her yere takıp gidebileceğiniz bir çanta oldu. Astar'da yine dak kumaş kullandım. Onu da söylemiş olayım. Dak keten diye geçiyor bu kumaşlarımız. Kalın, tok, çok güzel bir kumaş. Siz de bu şekilde güzel astarlar hazırlamak istiyorsanız astarlama videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun açıklamalar bölümü, videonun başlığına tıkladığınızda otomatik olarak açılıyor. Orada ilgili linkleri bırakıyorum. Çanta ile ilgili gerekli detayları da orada bulabilirsiniz diyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.